Uygulamadan çok teorik olarak ilginç, kanlı, yüksek konseptli bir slasher. Chris Nash'in Gus Van Sant ve Andrei Tarkovski'den ödünç aldığı, resmi olarak etkileyici ama çileden çıkaracak kadar içi boş ilk filmi, katilin bakış açısından anlatılan bir slasher. Bazen hiçbir konsepti yokmuş gibi hissettirecek kadar sıradan bir yüksek konseptli korku filmi olan Chris Nash'in Şiddetli Bir Doğada filmi, Terrence Malick ve Gus Van Sant gibi isimleri olduğundan daha çok şey borçlu olabilecek bir ortam slasher'ı. Jason Voorhees ve Michael Myers'a en azından durdurulamayan genç katilin bir kadın kurbanın karnını deştiği ve ardından midesinde açtığı dev delikten kafasının tamamını çevirdiği kısma kadar. Katilin bakış açısından anlatılan bu anemik ama resmen zorlayıcı tür egzersizi, bir maske rutinindeki deli adamın tamamını iskeletine kadar soyar. Elbette bu, ormandaki bazı ölüme mahkum çocuklarla başlar, uzuvları bu şansı yakalamadan çok önce sesleri bedensizleşir. Nash, karakterlerin terk edilmiş bir kulübede sallanırken bulduğu altın kolyeye odaklanmak adına onları çerçeveliyor, çocuklar mücevherleri kapıp gittikten birkaç dakika sonra, eklemleri kanlı ve kafasında kabuklu yaralar olan iri yarı kel bir adam topraktan sürünerek çıkıyor ve uygarlığa doğru hantal adımlarla ilerlemeye başlıyor. Yakında tanıyacağımız Johnny, saatte millerce hızla hareket etmesine rağmen taze ete ve onların kız arkadaşlarına yetişmenin bir yolunu mutlaka bulacaktır ve şunu söylemeye gerek bile yok. Yol boyunca geride onun yıpranmış geçmişine dair birkaç kanlı ipucu bırakacağım. Ancak Nash'in ilk çıkışındaki, orada bıçaklanmış, mecazilik, bir böcekten çok bir özellik anlamına geliyor, şiddetli bir doğada, yarı hipnotik gücünü, olup bitenlerin katıksız filmliğiyle yaşananlar arasında yarattığı kopukluktan alıyor. Her şeyin bittiği uyur gezer kayıtsızlık. Etki teoride ilginçtir ancak uygulamada büyük ölçüde tatmin edici değildir. R.Y. Barrett'ın canlandırdığı Johnny, Pierce Derks'in kamerası dakikalarca arkasından takip ederken Johnny, ormanda ölü bir ölüm makinesi gibi dolaşıyor. Film müziği, ayakların altında çıtırdayan yaprakların sürekli korosu dışında tamamen sessiz, Nash, yavaş sinema olarak tanımlanabilecek herhangi bir şeyin çok uzağında dururken, şiddetli doğada kesinlikle bir yere varmak için acele etmiyor ki gidecek bir yeri olsaydı bu daha büyük bir sorun olurdu. Gece çöktüğünde ve Johnny'nin sonraki kurbanları korkunç hikayeler paylaşmak için bir şenlik ateşi etrafında toplandığında, kamera karanlıkta saklanan katilden uzaklaşır ve gençlerden biri filmin olay örgüsünün yaklaşık %80'ini içeren açıklayıcı bir monoloğa başlarken gençlerin etrafında döner. Sayılara göre boyama mitolojisi. Nash'in o ana kadar yaptığı katı resmi büyüyü neden bu kadar hızlı ve gereksiz yere bozup bizi her şeyi olduğu yerde durduran bir sahneyle baş başa bıraktığını anlayamadım ve hala da anlayamıyorum. Şiddetli bir doğadanın geri kalanı, kasıtlı olarak deldiği lastiğin havasını geri almaya çalışıyormuş gibi geliyorsa, bazı öldürmelerin bu kadar mükemmel olması iyi bir şey. Nash'in yeni ısındığını söyleseniz bile ilk cinayet gidişatı belirliyor. Bu, çoğu slasher'ın böyle bir sahneye getireceği üretilmiş gerilimin belirgin bir eksikliğiyle birlikte sunulan basit bir kafa ikiye dilimleme rutinidir. Müzik yok, korkutma yok, kaçınılmaz olanı beklemek yok, bir çocuk işemek için sürüden ayrılır ve Johnny canına kıyma fırsatını yakalar. Sonraki her öldürme, bir öncekinden biraz daha ayrıntılı olduğunu kanıtlıyor. Ancak hepsi aynı sinematik kayıtsızlıkla sunuluyor. Bu kopukluk, Johnny'nin tarafsızlığının derinliklerini içten bir şekilde aktardığı için Nash'in kibrinin potansiyeline işaret ediyor ve bu katilin kurbanlarını ne kadar az önemsediğini anlamakta mide bulandırıcı bir şeyler var. Bu duyguyla ne kadar ilişki kurabildiğimi fark ettiğimde hem hasta oldum hem de bıktım. Johnny'nin genç kurbanlarının bırakın kişiliklerini, isimleri bile yok. Göl kenarındaki flörtleri aşırı önyargılarla kaba bir şekilde kesintiye uğrayan iki kız var. Paslı kuru kancaların birçok farklı kullanımını keşfeden bazı çocuklar var. Kimliği korunmaya değer başka bir karakter daha var, hikayenin eksik parçalarını, kendi eksik parçalarına dönüşmeden önce teslim etmek için tam zamanında ortaya çıkıyor. Chris'te bir nevi son kız ortaya çıkıyor. Ancak onun tam önemi, filmin uzun, heyecan verici sekansına kadar net değil, bu sekans, en sonunda Nash'in çevresel yaklaşımından etkili bir şekilde yararlanarak birdenbire neredeyse dayanılmaz derecede gerilim bulan bir sekansla sonuçlanıyor. Chris'in tanık olduğu dehşet ile hikayesinin diğer insanlardan ilham aldığı aciliyet eksikliği arasındaki mesafe. Nefes kesen bir son ama geriye bir canavar, eski bir maske ve Nash'te bir canavardan başka bir şey kalmayana kadar slasher türünün tüm süslerini ortadan kaldıran asil bir başarısızlığın son dakikalarında, meyve suyu sıkılmaya pek değmez. Bir dahaki sefere birlikte çalışmak için biraz daha fazlasına ihtiyaç duyabilecek ciddi anlamda ümit vaat eden bir yetenek.